Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz minik böyle anahtarlık maskot cüzdanların yapımını anlatacağım. Şöyle, evet bunları ben böyle cüzdan olarak kullanmak yerine böyle anahtarlık, çanta süsü, maskot şeklinde kullanmak üzere yaptım. Şöyle çok tatlı. Şu şekilde rengarenk olan var. Hanım dilendi, bey beğendi. Bunlar da renkli. Evet. Bunların hepsinin yapılışını anlatacağım. Evet. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi örmeye başlayalım. Şimdi şu iplikler ipliklerini göstereyim bu cüzdanların. Şimdi bunu şöyle filoş bir simli bir filoş iple ördüm. Bu şekilde. Bunu şöyle makara filoş ipi gene. Bunlar tabii minik cüzdanlar olduğu için böyle ince iplerle ve ince tığlarla örmek daha güzel duruyor. Şu maviyi göstereceğim yapılışını. Bunu da şöyle alize diva ile ördüm. Şu şekilde. Tığ olarak da şöyle 2 numara 1,75 milimetre tığ kullandım. İnce bir tığ. Evet. Şimdi şu cüzdanı da böyle evde kalan gene alize diva kalınlığında, böyle ona yakın kalınlıkta ince örgü ipleriyle ördüm. Artan iplerle. Evet, bu da bu şekilde. Evet, şimdi şu cüzdanın yapımına başlayalım. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi sihirli halka yaparak da başlayabilirsiniz. Ben şöyle zincir çekeceğim. Evet. Şöyle bir iki zincir çektim. Şimdi şu ilk çektiğim zincirin içine 6 tane sık iğne yapacağım. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 ve 6. Evet. Şimdi direkt birinci sıramızı tamamladık. Şöyle çıkardım arkadaşlar. Birinci sırayı sihirli halka için 6 sık iğne. Ben zincir çekerek yaptım. 6 ilmeğim var. İkinci sırada şimdi tüm ilmeklere çift batacağız. 12 ilmek olacak. Şimdi ilk yaptığım ilmeğe batıyorum. Şöyle. Bir tane sık iğne yaptım. Ona hemen işaret koyuyorum. Sıra başlangıcı olarak. Şöyle işaret koydum. Evet. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Bütün ilmeklere çift batacağım. İkinciyi battım. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye geçiyorum. 1 2 aynı yere 2 tane, yanındakine 1 2, yanındakine 1 2. Evet, kaç şey oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8, şununla birlikte 8. Evet. 9 10, sonuncuyu yapıyoruz. 11 12 tane sık iğne oldu ve başladığım sıraya geldim. Burada bakın 12 ilmek. Şimdi bir tek bir çift yapacağım ve sıra sonunda 18 ilmeğim olacak. Şimdi şunu çıkarıyorum ve hemen
ilk yere batıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Hemen buna işaret koyuyorum. Aynen amigurumi başlangıcı gibi. Bu tek. Yanındakine 2 kere batıyoruz. 1, aynı yere 2. Yanındakine 1, onun yanındakine 1, aynı yere 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Onun yanındakine 1, onun yanındakine 1, 2. Onun yanındakine 1. Sonuncuya geldik. Sonuncuya gene 2. Yani çift batıyoruz. Son ilmekleri hep çift batarak bitiriyoruz. Öyle denk geliyor. Evet, 2 tane yaptım. Şimdi 3. sırada bu sefer pardon, 4. sırada 2 tek 1 çift yapacağız ve 24 ilmeğe ulaşacağız. 5. sırada 3 tek 1 çift yapacağız. 30 ilmeğe ulaşacağız. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde tabanımızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, taban kısmını ördüm ben. Bu şekilde toplam 11 sıra ördüm. Şöyle göstereyim. Evet, en son şöyle bakın 11. sırada 9 tek 1 çift olacak şekilde ördüm ve 66 ilmekle bitirdim. Burada toplam 66 ilmek var. Şimdi sizin kullanacağınız iplik ve tığa göre bunun sayısını azaltabilirsiniz. Belki 6 sırada sizin örgünüz bu boyuta ulaşacak. Burada önemli olan boyutu. Şöyle ölçüsünü de göstereyim. Evet, şöyle bakın, yaklaşık 5,5 santim kadar bir boyutu var. Evet, şimdi buradan sonrasını dümdüz öreceğiz. Hiç artırma yapmadan dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Şöyle şunu tekrar çıkarayım. Birinci ilmeğimi ördüm. Tekrar takıyorum. Sıra başını belli etmek için. Evet. Dümdüz örüyoruz. Hiç arttırma yapmadan bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, cüzdanın bu örme işlemini tamamladım bu şekilde. Şimdi başlangıçtan itibaren uzunluğu ne kadar olmuş onu göstereyim. Şöyle ölçelim. Evet, şuradan uç noktaya kadar bakın 7-7,5 santim civarı bir uzunluk ördüm. Evet. Şimdi bunun diğer cüzdanlar gibi ön kısmını böyle işliyorum. Şu şekilde. Şimdi şöyle genişliğini de göstereyim. Şu şekilde bakın, açtığımızda aşağı yukarı buraya böyle denk gelecek büyüklükte oluyor. Şu şekilde. Evet. Şimdi bu ön kısmına dilerseniz böyle boncuklarla süsleyebilirsiniz ya da Brezilya nakışı, böyle rokokolar işleyerek nakış yapabilirsiniz. Ben değişik olması için böyle bir kaneviçe işledim. Şöyle diğer cüzdanlarda bu şekilde. Evet. Şimdi burada farklı bir model uyguladım. Daha ufak. Burada daha büyük. Böyle. Şimdi bu işlediğim modellerin
şemasını vereyim ekrana. Oradan ekran çıktısı alarak siz de dilerseniz bu modeli işleyebilirsiniz. Bu işlemeleri de arkadaşlar şöyle bakın. Moline ipliklerle yapıyorum bu şekilde. Ankor'un ya da DMC'nin böyle 6 katlı iplikleri var. Bunlar 6 kattan oluşuyor. İşleyeceğiniz zeminin karelerinin büyüklüğüne göre bu katları ayırıp dilerseniz 3 katıyla, dilerseniz 2 katıyla işleyebiliyorsunuz. Burada zemin daha büyük olduğu için normal etamin kumaşına göre ben ipliğin katını ayırmadan böyle olduğu gibi bu iplikle işliyorum bu şekilde. Evet, bu işlemenin nasıl yapılacağına dair de ayrı bir videom var. Kanalımın ilk videolarından. Yani sık iğne, tığ işi sık iğne üzerine kaneviçe nasıl işlenir konulu bu motif üzerinde göstermiştim. Şimdi onun videosunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Dilerseniz ayrıntılı bir şekilde oradan izleyebilirsiniz. Evet. Burada kareler küçük olduğu için hani buradan izleyip yapmanız daha uygun olur diye düşünüyorum. Hani daha büyük kareler çünkü. Şöyle şimdi modelimizi şöyle tutalım. Şimdi şurada yaprak kısmını işliyorum bakın. Şöyle ufak bir şekilde göstereyim. Mesela burada şöyle bakın 1 2 kare işlemişim. Onun üstüne 1 2 3 kare. Şimdi şurada bakın 4 tane delik var. Şöyle 1 2 3 4. Bunu böyle çapraz olarak düşünüyoruz. Şu kareleri etamin deliği olarak düşünüyoruz. Bu şekilde işliyoruz her bir kareye. Şöyle. Evet. Şimdi bu 2 tanenin üstüne 3 tane yapmışım. Burada şöyle 2 tanenin üstüne 3 tane. Sonra şuraya bakın 2 tane yapacağım modele göre. Şöyle yapalım. Evet bakın. Şuradan giriyorum. Şöyle şu köşeden giriyorum. Ve şu köşeden bakın çıkıyorum. Ve şuna dikkat ediyoruz işlerken. Bir bu tarafa çapraz, bir bu tarafa çapraz işliyoruz. Her zaman sağ tarafa yaptığımız altta olacak. Sol tarafa yaptığımız çapraz işlemi üstte olacak. Ona çok dikkat edelim. Yani önce sağ tarafa doğru yapıyoruz. Şimdi bakın. Şuradan çıktım. Şimdi tekrar buradan giriyorum. Evet. Bakın sağ tarafa çapraz işlemlerini yaptım. Şimdi sol tarafa. Şöyle. Şuradan çıkıyorum. Aynen etamin üzerine işler gibi. Evet, bu şekilde işlemelerimizi de tamamlıyoruz. Sonra kalipsle dikme işlemini yapacağız. Evet, nakışımızı tamamladık. Şimdi şu metal klipse geçirme sırasındayız. Şimdi şöyle tam orta noktayı işaretledim. Şöyle şu şekilde yanlara da işaret koydum ve arka ortaya. Şimdi dikerken bu noktalara dikkat edeceğiz. Şu ön ve arka taraf bu toplu iğne olduğu kısımlara gelecek tam orta nokta. Kenar kısmı da tam şu noktaya denk gelecek. Ona uygun olacak şekilde dikişimize başlıyoruz. Şöyle bir nakış ipliğiyle dikiyorum. Dantel ipliği daha doğrusu.
Evet. Şimdi şuradan iğnemi bir ipliğimi geçireyim ben. Evet. Şimdi buradan da şöyle tutalım. Evet, şu noktadan geçiriyorum. Şu şekilde bakın. Yerleştiriyoruz şöyle. Evet. Şimdi buradan şu noktadan iğnemi geçiriyorum ve arkadan çıkarıyorum. Şöyle. Evet. Sonra ileriden batıp şöyle ileriden batıyorum. Bakın şuradan. Hemen bakın yanındaki delikten çıktım. Şöyle makine dikişi yapar gibi elde şuradan çıkıyorum. Evet, bu arada şu iğnenin şu köşeye gelmesine dikkat ediyorum. Dolayısıyla şöyle bakın, şuradaki kısmı şu metalin içine şöyle yedirerek yerleştiriyorum. Evet, bakın bu tam bu noktaya geldi. Şuraya yerleştirdim bu kısmı. Çok hafif bol gelebilir. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, şimdi şu noktadan batıyorum ve şuradan çıktım. Bakın şöyle. Evet, ipliği 2 kat da kullanabilirsiniz. Benim ipim biraz sağlam, o yüzden tek kat kullanıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde dikmeye devam edelim. Evet, klipsimizi de diktik. Cüzdanımız tamamlandı bu şekilde. Evet, şimdi ben bu cüzdanı böyle maskot olarak, çanta maskotu mesela, anahtarlık olarak gibi kullanacağım için içine şöyle bir dolgu malzemesi yerleştirdim. Böyle düzgün durması için. Bunu da şu şekilde bakın şöyle. Şu silikonu, bir miktar silikon alıp şöyle streç filme sardım. Hani silikon örgüye bulaşmasın diye. Bu şekilde hazırlayıp içine dolduruyorum. Yerleştiriyorum. Evet, düzgün bir şekilde böyle bu şekilde hazır oluyor. Evet. Şimdi bu diğer şu hanım dilendi bey beğendi modellerine bakalım. Şimdi bunları ben şu şekilde çeşitli markaların elimde dantel iplikleri var, renkli. Bu mesela leylak. Böyle 50 numara ya da A ipi kalınlığında dantel iplikleri bunlar. İşte altın başak var. Domino koton perle no 8 var. Böyle dantel iplikleriyle ve şöyle dantel tığıyla ördüm arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Siz elinize uygun olacak
deneyerek bunu bulabilirsiniz, dantel tığınızı. Evet, şimdi şöyle minik minik kareler hazırlayıp dikiyorum. Burada tersi kareleri hazırlayıp dikiyorum. Bu hanım dilendi bey beğendi motifi zaten birçok videoda, başka videolarda da var. Benim kendi kanalımda da var. Birçok yerde gösterdim. Evet, bu şekilde örüp dikiyoruz. Şuradan şöyle dikerek oluşturuyoruz şöyle ve sonra klipsine dikiyoruz. Bunun ölçüsünü de vereyim. Şimdi bakın, bir motifin ölçüsü şöyle 2 santim, 2 santimi böyle 2 milim geçiyor gibi. 2,5 santim değil, ama o zaman büyük olur. Tam olarak şu ölçüde, yani 2 santim 2 milim ya da 2 santim 3 milim gibi. Evet, şöyle ölçüsünü vereyim. Şuradan şuraya bakın, 15 santim şu uzunluk. Şu uzunluk da tabii kare olduğu için şöyle ütülenecek aynı zamanda, bu şekilde. Evet, şimdi diğer modelde şu karenin büyüklüğü şeklinde yaptım her bir kareyi. Onun da şöyle ölçüsünü vereyim. Şöyle dikiş yerleri, birleşim yerleri dışında 5 santim kadar bir kenar uzunluğu olan kareden oluşuyor. Tabanda bir kare var. Bunu ben örerken birleştirdim, ama siz böyle şu şekilde 5 tane kareyi örüp yanlardan da böyle dikebilirsiniz. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi bunları da aynen diğer şeyi diktiğimiz gibi şöyle klipsimize yerleştirip böyle dikiş işlemini yapıp sonra dolgu maddesiyle dolduracağız. Evet. Bunları da yapalım. Evet, bu renkli cüzdanları da diktik arkadaşlar, bu şekilde. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.